Merhaba, ben Tunağan. Ben Gülderen. Aracımızı yaklaşık olarak 2 sene önce otobüs olarak aldık. Iveco 2714 Eurobüs olarak tercih ettik. Bundan sonra otobüs demiyoruz artık. Bundan sonra Karavan Poyraz diyoruz. Aracımıza bu ismi koyduk. Size bugün yaptıklarımızdan, içini, dışını detaylı olarak kullandığımızdan, yaptığımız o zamanki masraftan biraz bahsedeceğiz. İyi seyirler. Aracımızın orijinal amblemini söktük. Burada Iveco yazıyordu. Bunu Ahmet yine 3D yazıcıdan bastı. Poyraz ismini kendi ellerimizle yapıştırdık. Dışının rengine ve boyasına biraz daha sonra geleceğim. En son onu yaptırdık çünkü. Aracın sol tarafında mutfak depomuz var. Mutfak depomuz 150 litre. Yani mutfak depomuz derken mutfak suyunu kullandığımız kirli suyu depolayan depo. Mutfakta kullanmak için biraz sonra bağajda da göstereceğim. Normal aygazın gaz emniyetli dedentörünü ve tombul tüpünü kullandık ve sponzetle buraya sabitledik. Depomuz dolduğunda boşaltmak için boşaltma hortumunu güzel şekilde buraya bağladık. Diğer bağajımızda arabanın hava filtresi ve normal hidrolik bölümleri var. Tüpümüz için menfezimiz var. Dışında orijinal camlarına ellemedik. İçten tabi kapalı hepsi. Sadece ön sağ ve sol camımız haricinde diğerleri hem izolasyonlu hem kapalı. Burada sonradan eklediğimiz normalde buzdolabını koyduktan sonra biraz kullandık. Buzdolabının soğutmasında biraz elverişli yakalayamadık soğutmasını. Buraya buzdolabının hava alması için menfez koyduk. Kışın böyle kapalı buradan hava alıyor. Yazın da bu kapağı çıkarıyoruz. Burada yatak altında bulunan 400 litre temiz suyumuzu dışarıdan doldurduğumuz su girişimiz var. Bağış kısmına gelince bağış kısmında su tesisatımızı yaptık. Burada kombimizin baca çıkışı var. Bu baca çıkışını nereden çıkaracağız diye çok uğraştık. 4 tane stop var. Bir tane sis lambası olanı iptal ettik. Sis lambası olan stopun oradan bacamızı çıkardık. Sıcak su için ve banyo için Daxom'un 11 litre olan LPG ve normal tüple çalışan şofbenli, yani hermetik şofben deniliyor. Onu kullandık. 220 ile çalışıyor. 220 elektriğimizi, burada hidroforumuzu, normal içeriye pompalayan temiz su hidroforumuzu, 24 voltta çalışan depolu hidroforumuzu buraya monte ettik. Bütün çeşmelere, yani klozet olsun, lavabo olsun, banyo olsun, sıcak olsun, soğuk olsun, bütün suların hortumlarını buradan ara bağlantı kullanmadan, ek kullanmadan, hepsi ayrı ayrı bir şekilde olacak şekilde tek tek her musluğa hortumunu ayrı ayrı çektik. Ana borumuz buradan geliyor. Ana borunun herhangi bir şeye karşı emniyeti için vanasını koyduk. Kışları boşaltmak için veya ne bileyim temizlik yapacağımızda boşaltmak için boşaltım musluğunu koyduk. Burada şofbenimizi çalıştıracağımız yine Aygaz'ın gaz emniyeti dedentörünü kullanarak dik 12 litrelik mutfak tüpünü kullandık. Mutfakta ayrı, şofbende ayrı tüp kullandık. İkisi de yeterli şekilde kullanılsın diye. Aracımızın arka kapısını şöyle, burada hem malzeme depolama yerimiz var, hem de yatağımızın altında bazalı yatağımız var. Yatağımızın altında 400 litre su depomuz var. Temiz su depomuzu buraya yerleştirdik. Daha büyük olsun, daha kullanışlı olsun diye. İçme sularımızı, kullanma sularımızı burada depoluyoruz. Burada 3 kW'lık akıllı inverterimiz var, tam sinüs. Bu hem güneş panellerinden gelen elektriğimizi
dengeliyor. Hem içeriye 12'yi, 24'ü, 220'yi akıllı inverter olduğu için dengeli bir şekilde bize neyi kullanacaksak ona aktarmayı sağlıyor. Biz aracımıza jelakü kullanmadık. Çok araştırdık. Jelakünün ömründen, jelakünün fiyatından, jelakünün ne kadar azaltıp ne kadar doldurulmasından bayağı bir araştırma yaptık. Onun sonucunda Mutlu'nun Deep Cycle diye, yani teknecilerin kullandığı tam bitebilen, tam doldurulabilen normal aküsünü aldık. 235 wattlık, amperlik. Seri bağlı 24 volt, 12-12, 24 volt yapıyor. Bunu kullandık ve şu an için memnunuz. Yeterli şekilde elektriğimizi alıyor. Yeterli şekilde de bizim istediğimiz imkanları bize sunuyor. Aracın burasındaki depomuzda banyomuzun ve lavabomuzun atık su deposu var, 200 litre. Bunu biraz buraya büyük koyduk. Hem el yıkama hem tuvalet olsun hem de banyo olsun. Su gider suyu biraz yeterli olsun diye büyük depo kullandık. Bunun boşaltımı için yine diğer depodaki gibi hortum var. Bunu normal kanalizasyon kapaklarına uyumlu olsun diye direkt dışarıdan uzatıyoruz. Burada majoratörümüz var, 24 voltluk. Majoratörü buradan düğmesi var. Açtığımız zaman hemen 5 dakika içerisinde bu 200 litrelik depoyu boşaltıyor. Bir önceki videomuzda montajı biraz uzun sürmüştü. Şöyle uzun sürmüştü. Biz geçici bir şekilde bağlamayı tercih etmediğimiz için biraz detaylı düşündük. Arabanın neresinde kablo var, neresinde hortum var, neresinde şase var, oralara denk gelmesin diye en son, bayağı bir kullandıktan sonra en son araca eklediğimiz Webasto'muz var. Buraya majoratörün üzerine önce sehpasını yaptık elimizdeki artan malzemelerden. Sonra da buraya Webasto'muzu montaj ettik. Çok marka var, çok değişik fikirler var. İçlerinden herkesin kullandığı, herkesin sorunsuz bir şekilde aldığı Webasto'dan aldık. Webesten marka 5.5 kahva, 24 voltluk. Onun dijital kumandasından voltajını zaten 12-24 diye ayarlayabiliyorsunuz. Biz her iki ucunu da bağlantı yaptık. Bir içerideki havayı emmesi için bir bağlantı yaptık. Bir de sıcak havayı içeriye üfürmesi için diğer bağlantımızı yaptık. İçinden çıkan kısa hortumları ve alüminyum basit hortumları kullanmadık. Isıya dayanıklı 3 katlı, yine alüminyum ve dışları folyo kaplı boruları tercih ettik. Mazot bağlantımızı yaptık. Mazot pompası, mazot depomuzu ve altta bir tarafa bakacak şekilde egzozunu, bu tarafa bakacak şekilde de temiz hava emiş filtresini koyduk. Sorunsuz bir şekilde güzelce çalıştırdık. Gayet memnunuz. İçeriye bir yerden değil de iki yerden hava menfezi koyduk. Bir tane emişimiz var, iki tane de üfüren havamız var. Burası da arabanın kendi elektrik aksamı. Aracımızın dilimiz döndüğü kadar dışındaki yapmış olduğumuz detayları ve aksamları sizlere anlatmaya çalıştık. Şu anda otobüsken içini bozduğumuz ve karavana dönüştürdüğümüzde içini adım adım yaptığımız aksamları dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Aracım bahsettiğim gibi Iveco Eurobus'un 2714 modeli, 2005 model. Bana göre 2006 model ama resmi kayıtlarda 2005 model. Şöyle 2006 model diyorum. 2005'in 12. ayında trafiğe çıkmış bir araç. Bana göre 2006 model. Zaten ilk aldığımızda da dışında Sosyetik 2006 diye yazıyordu. 2006 diye kabul edilmiş bir araç. Aracımızın girişindeki bütün kaplamaları soyduk. Mineflu olarak kaplama yaptık. Daha sonra üzerine halılarımızı döşedik. Normalde orijinalinde yoktu. Biz buraya bir tane hostes koltuğu koyduk. Seyahat halinde yan yana oturmak için. Gerekli durumlarda kullanıyoruz. Gerekli durumlarda da
inip binmek için bunu kapatıyoruz. Normal ön düzende ve şoför mahallinin üstündeki bölümlerde bu hoparlörlerden geriye doğru olmayan yerlerde hiçbir değişiklik yapmadık. Yani kabin içerisinde aracın orijinalliğini bozmadık. Aracımızın yaşam alanını tanıtacağız. Eşim Gülderen. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Aracımızın yaşam alanını tabii ki sen aslında daha iyi tanıtırsın ama Kullanım olarak sen tanıt önce. yaparken hiçbir aşamasında ben yoktum. Maalesef ben yoğun çalıştığım için yapım aşamasının hiçbirisinde ben yoktum. Ama kullanıcısı olarak içini ben size tanıtabilirim. Dolaplarımızı diğer videolarımızda, önceki videolarımızda nasıl yaptığımızı göstermiştik zaten. Benim içime çok sindi. Çok güzel bir dolap oldu. Renk olarak da, kullanış olarak da, görünüş olarak da estetik duruyor. Çok hoşuma giderek kullandığım bir dolap oldu. Normalde bunu kavisli dolaplar var Karavan'ın, bilirsiniz. Onlar için bir fiyat almıştık. 45.000 lira demişlerdi. Yani bize abartı pahalı geldi. Biz otobüsü zaten 70.000 liraya aldık. O yüzden kendimiz kolları sıvadık. Tunağan sağ olsun. Elimizden geldiği kadar kendi kullanabileceğimiz şekilde bizim için güzel ve kullanışlı bir dolap haline getirdik. Aynen öyle. İçi de şu şekilde. Böyle göstereyim içini. Hepsi böyle teker teker Perdeleri açılıyor. böyle istemiştim. Perdelerinden bahset. Perdelere şu astığımız korniş dediğimiz kısmı çok ince bir şey aradık. En incesini bulduk araştıra. Ben sineklikli perdeyi tercih etmedim. Hani birazcık daha böyle ev görünüşünde olsun, ev havasında olsun Renk istedim. katsın diye. Renk katsın istedim. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Renk olarak turuncu oylamaya sunduk. Çok yakın arkadaşlarımla birlikte oylamaya Bu perde sunduk. taktığımız şeyin bir adı var aslında. Evet, onun adı var ama unuttum şu anda Onun adını adını. unuttunuz, tamam. Rustik Ama deniliyor herhalde benim bildiğim rustik. kadarıyla. Yani Biraz daha kalını da bu rustik yani değil olsun, aslında. biraz daha rustik tipi bir Aynen. korniş, yani perde takabileceğimiz bir alet kullandık oraya. Aynen, ama çok ince. Mesela kalın bir rustik değil ve dayanıklı. Perdenin renklerini aslında ben biraz daha böyle gri tonlarında istiyordum. Arkadaşlarla Normalde perdemiz blackout herhalde. Işık blackout, geçirmeyen. aynen, Evet. blackout perde kullandık. Renk olarak da ben aslında biraz gri tonlarında istiyordum. Biraz soft renkleri sevdiğimden dolayı. Oylamaya sunduk arkadaşlarla. Turuncuda karar kıldık. Güzel de oldu. Ayrıca Renk bir renk kattı. kattı. Aynen öyle, renk kattı. Burada üst hekimiz için, yani üst havalandırma hekimiz için kapağımız var. Bunun etrafındaki çerçeveyi yapmak için bir zahmetle çok uğraştık. Ve güzel de bir şey kattı, renk kattı içeriye. Buraya yine ayrıca sinekliğimizi koyduk ve tavan hekimizi açabiliyoruz. Tavanımız komple lambir. Yani çamdan, şöyle söyleyeyim, budaksız birinci sınıf çamdan lambir yaptık. Boyadık. Evet, neden boyadık? Sauna gibi olmasın, içerisi karanlık olmasın diye. Benim Biz beyaz baskımla tercih oldu. ettik. O boyama işi benim baskımla oldu. Kabul et İyi lütfen. ki de yani budaksız almamızın sebebi zaten beyaza boyayacaktık. Çok fikirler aldık. Ağacı bozuyorsunuz, ağaç boyanır mı? Ağacın orijinalliğini bozdunuz, vernikleyin daha güzel durur. Ama biz böyle bir karanlık ortam veya bir sauna ortamı istemedik. Beyaza boyayıp yaptık. Yani önce yaptık, sonra beyaza boyadık. İç açıcı bir hava verdi. Bence de güzel oldu. Koltuklarımızdan koltukları ben Gülderen bahsedecek. bahsedeceğim, aynen. Çünkü kendi alanına giriyor, mobilyacı. Şimdi koltuklarımızı çok sevdiğim bir abim, mobilyacı abimiz yaptı. Koltukları biz çok araştırdık. Normalde böyle dimdik duran, açılmayan, altı sandıklı koltuk koyuyor herkes. Ama ben birazcık daha sıfır makas olsun, olduğu yerde açılsın, o tarz bir koltuk istedim. Normalde biz bunu da sıfır makas yapmıştık ama alanımız dar olduğu için sıfır makaslar şöyle biraz eğilimli oluyor. Eğilimli olduğundan dolayı bunun makasını iptal ettik. Sadece sandığı kaldı. Yatak olma olayı bitti bunun. Ama yine de küçük olmasına rağmen kullanışlı, yatılıyor. Altı da sandıklı. Şöyle göstereyim altını.
Burada bir kullanma ve depolama Şu alanımız var. şekilde altı Çok güzel de malzeme alıyor içi. Aynen, gayet Önemli güzel değil bu oluyor. yatak olmasın. Bu masa aşağı indikten sonra zaten burası 2.10, yani 1 metreye 2.10 çok güzel bir yatak oluyor. Bizim arka yatağımızdan daha rahat bir şekilde yatıyor burada yatan. Masamız iniyor komple. Bunlar o sıfır makas olduğu için olduğu yerde açılıyor. Masanın üstüne doğru ikisi de açıp birleşiyor. Gayet güzel bir yatak oluyor. Belki ileriki zamanda onu da tanıtırız, gösteririz. Masamız için normalde teleskopik ayak kullandık. Herkesin kullandığı teleskopik ayaktan kullandık. Yani kimse demesin ki benim masam taş gibi oldu, sağlam oldu. Bütün karavanlarda bu ayak mutlaka sallanıyor. Yani ne yaparsan yap, yemek yerken de, otururken de tek ortadan teleskopik ayak sallanıyor. Çünkü herhangi bir yere bağlantılı olmadığı için. Biz bu sallantıyı ve üzerine dayandığımızda herhangi bir denge bozmasını engellemek için buraya elle çıkarılıp sonradan eklenebilen bir ayak taktık. Gayet de sağlam oldu, güzel oldu. Kapatacağımızda bunu elle çıkarıyoruz. Sonra açtığımızda tekrar yerine takıyoruz. Ama ileriki zamanda bu masayı değiştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü biz 4 kişilik bir aileyiz. Hepimiz de büyüğüz. Çocuklarımız büyükler. Kızımız Yani da büyük. yetişkin Oğlumuz diyelim. da 4 büyük, tane yetişkin kalıyoruz içerisinde. Zaman zaman, tabii her zaman değil. Çocuğumuzun biri şehir dışında, biri yanımızda. O da Allah izin verirse normal iş hayatına devam ettiğinde 2 kişi kaldığımızda yeterli olur ama biz bunu değiştirmek istiyoruz. Buradaki oturanın önüne doğru da açılan bir masa haline Yani açıldığı getireceğiz. zaman şöyle burada da Bunları olabilir. kullanım zamanında yavaş yavaş böyle, bu da böyle olabilir, bunu da böyle yapabiliriz. Yani kullanım şartlarına el vermeyen şeyleri zaman zaman değiştirebiliyoruz. O süreçlerde de sizlere video çekip anlatıyoruz. Parkelerimizden bahsedelim mi? Parkelerimiz normal su geçirmez Florpa'nın şeyleri. Bunun bir uzay grisi diye bir rengi vardı. Derzli parke. Derzli parke diye geçiyor. Parkelerimizi çok stresli, çok detaylı bir ortamda döşedik. Çünkü arabanın her yeri eğri, oval, girintili, çıkıntılı. Evet, parkelerimiz görünmüyor. Üzerinde halı var ama parke olmasını istedik. Altında yalıtımımız var. Onun üstünde de parkemiz var. Biraz daha sese, ısıya, soğuğa karşı güzel oldu. Temizliği de daha Temizliği de güzel. Halıları kaldırdıktan sonra siliyoruz. Tekrar halılarımızı yerine seriyoruz. kolay. Aynen. Bu tarafta yine normal dolaplarımız var. Üst dolaplarımız. Gülderen'in perdeleri yine meşhur. Aile fotoğrafımız burada. Arkadaşlardan detaylı hediyelerimiz. Burada içerinin oksijenini ve ısı derecesini ölçen bir termometremiz var. Burada karbondioksit gazımızı denetleyen diye söyleyeyim bir tane alarmımız var. İçeride herhangi bir olumsuz gaz olduğunda alarmı çalıyor bunun. Burada bizim elektrik aksamımızın, yani arabamızın içerisindeki ışıkların, majoratörümüzün, hidroforumuzun, ledlerimizin pratik olması için öne çıkan kumandaları var. Normalde elektrik dolabımız bu şekilde. Elektrik panomuzu detaylı olarak içeriden kullanabiliyoruz ama bunları pratik olsun diye hemen buraya gelip yakmak için dolaplarımızın altında ledlerimiz var. Buradan içeride 12-24, 220 olan elektrik panomuz var. Yandan depolama alanı olarak kullandığımız dolabı bu taraftan tamir tadilat içinde kullanabiliyoruz. Bu taraftan da kontrol için kullanabiliyoruz. Lambalarımızdan da bahsedelim buna. Lambalarımız şöyle. Normalde 24 voltla çalışan, 12 voltla çalışan herhangi bir armatür aradık. Evet, çok aradık. 24-12 veya karavan için dendiğinde bunlar 300, 400, 600 lira gibi bir rakamlara çıkıyor. Biz bu beyaz ışıklarımızı 220 olsun dedik. 220 üreten bir enerjimiz var. 220 ile çalışan detaylı malzemelerimiz var. Bu beyaz armatürleri 220 tercih ettik.
220 deyince normal evde kullanılacak armatür olduğu için 100 lira, 150 lira. Beyaz ışıklarımızı 220 ile kullandık. LED'lerimizi normal 24 ile kullandık. Şurada küçük bir detayımız var. Bunu ham olarak hobi evinden almıştık. Gülderen ondan bir bahsetsin. Evet, kuş yuvamız. Bunu biz almıştık. İlk evimize taşındığımızda almıştık ama o zaman karavan falan aklımızda yoktu. Hayalimizdeydi de daha gerçekleştirecek bir imkan yoktu. Daha sonra bunu biz karavanımıza koymaya karar verdik. Çalışma arkadaşlarım boyadı bunu. Bahar'la Zuhal, buradan çok teşekkür ediyorum ikisine de. Ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir eser çıkardılar ortaya. Burada çalışma arkadaşlarımızın ve dostlarımızın Bu bazı Derya'mın, hediyelerimiz var. Derya'mın İzmir'den aldığı hediye benim için. Bu yine Tuna'nın çalışma arkadaşı Nadir ve Emel'in hediyesi. Burada değerli şefimiz Emine Hanım'ın ve ablasının hediye etmiş olduğu nostaljik radyomuz var. Kontrol panelimizden bahsetmiştik. Bu da dünkü montaj ettiğimiz Webasto'muzun, yani araç içi ısıtma, dizel ısıtma aracımızın kumanda paneli. Bunda hem termostat var, hem kontrol paneli var, hem açma kapama var. Normalde uzaktan kumandası da var ama bu bize sesli komut verdiği için daha işimize geliyor. Webasto için hem buradan öne doğru hem de buradan arkaya doğru üfürmesi için 2 tane hava menfezi koyduk. Buradan arkaya doğru ısıtma. Normalde tek olarak da yetiyor ama 2 olsun dedik. Bir zararı yok. Aracın içi geniş olduğu için. Buradan da öne doğru üfürüyor. Bu oturma grubumuzun önüne bir tane kendi 3D yazıcımızdan bastığımız menfez koyduk. Bu da içerinin havasını emiyor. İçerinin havasını emip tekrar bize sıcak hava verdiği için Webasto biraz daha elverişli ve daha az yakıtla hizmet veriyor. Olması gereken bu olduğu için bu şekilde bağladık. Buraya bir mutfağımızı ayıran separatör koyduk. Aslında buraya Tunağan ince ince çıtalar koyup boyamak istemişti burayı. Ben separatör koyalım diye ısrar ettim. Ama daha sonra çıta koymadığıma biraz pişman oldum. Öyle söyleyebilirim. Bu birazcık klasik kaçtı gibi diye düşünüyorum. Karavana biraz kullanalım bakalım, değiştiririz belki ileriki zamanlarda. Evet. Tuna mutfağımıza Normalde geldik. karavan için tüplü ocaklar var. Çakmaklı, çakmaksız. İkili oluyor onlar genellikle veya kapaklı, içi çukur. Biz onlardan tercih etmedik. Şöyle tercih etmedik. Hem yerimiz var. Baştan tezgahımızın biraz geniş olmasını istiyorduk. 1.80 ebatında bir tezgah koyduk aracımıza. Tezgahımızı tezgah rengimiz biraz hata oldu. Şöyle hata oldu. Normalde ben açık meşe bir yani ağacın kendi renginde olan bir tik yağı diye bahsedeyim size. Tik yağından almıştım. Açık meşe renginde bir tik yağı ver dediğimde antik meşe renginde bir tik yağı veren satıcı tezgahımızın bu şekilde koyu olmasına sebep oldu. Duvar kağıtlarımızla beraber eşleşti zaten. Açık renk olsa bizim için daha iyiydi. Daha ferah olacaktı ama yağlamışken biz de üzerini vernikledik. Güzel oldu. Duvarlarımız sıvıya dayanıklı, kimyasala dayanıklı duvar kağıdı. Buraya bir takım aksesuarlarımızı koyduk kullanılan. Evyemizi damlalıklı evye tercih ettik. Normalde bulaşık yıkadığımız evyemiz. Bu tarafta da bulaşıklarımızı kurutmak için kullandığımız damlalıklı evyemiz. Normal evlerde kullandığımız bataryamız. Burada aşağıda 10 litre deposu olan içme suyu cihazımız var. Şöyle normalde aracın musluklarından, çeşmesinden gelen su beklediği için yollarda, dağlarda bir yerlerde doldurduğumuz için kullanmıyoruz. Normalde aşağıda 10 litre deposu olan bir tane damacananın ağzına takılan bu elektrikli cihazı biz buraya montaj ettik. Bardağımızı koyuyoruz, düğmesine basıyoruz ve suyumuz buna geliyor. Bu şekilde de içme suyumuz var. Burada aksesuarlarımızı koymak için minik bir cebimiz var. Çekmecelerden bahsedeyim. Çekmeceler normal ev tipi çekmecelerimiz. Büyüklüğü aynı ev tipi.
Bunlar da şöyle, bas çek kullanmadık. Yani basmalı çekmeli kilit kullanmadık. Onun yerine biz altlardan kilitli ray sistemi kullandık. Şöyle, yine frenli, kendisi kapanıyor. Ama bir tık kalktırdığımızda da kilitleniyor. Onun için bu yolda giderken açması veya açılması imkansız bir hale geliyor. Bütün çekmecelerimizde onu kullandık. Kendisi kapanabiliyor. Bir tık kalktırdığımızda da kilitleniyor. Bu tarafta lavabo altında tenceremizi, saklama kaplarımızı, kesme tahtalarımızı koyacağımız yerimiz var. Önceden burayı böyle bütün boy olarak bırakmıştık. Çok fazla bir şey kullanmayız. Ne kullanacağız demiştik karavanda ama evden fazla eşya oldu arabanın içerisinde. Karavanın içerisinde. Biz burayı yine mobilyacımıza kestirdik. Kendi montajımızla ikiye böldük. Artı bir raf daha koyduk. Lavabonun olsun, su tesisatının olsun, boruların geçeceği yerleri değiştirdik ve yeniden bir raf ekledik. Daha kullanışlı, üst üste olmayan bir saklama alanı kullandık. Biraz önce de bahsettiğim gibi burası bizim hem elektrik panelimizin dolabı hem de bir takım saklama alanımız. Yukarıda elektrik panelimiz var. Aşağıda da özel eşyalarımızı kullandığımız dolabımız var. Burada direklerini profilden yaptığımız, hem banyonun direklerini profilden yaptığımız hem de buzdolabının direklerini profilden yaptığımız, sonradan üzerine ağaçla süslemeye çalıştığımız iskeletlerimiz var. Bu iskeletleri komple karşı duvardan bu duvara kadar araları birleşmiş şekilde iskeletli 4'e 4 profil. Burada buzlu camdan bir tane duşakabinimiz var. Banyoda şöyle bir şeyimiz var. Banyoda normal ev tipi banyo olarak tercih ettik. Lavabomuzu koyduk, bataryamızı koyduk, 10 santim derinliğinde duş teknemizi koyduk. Yine duş olabileceğimiz şekilde ev tipi duşlarımızı koyduk. Klozet biraz rahat olsun dedik. Ne kasetli olsun, ne doldur boşalt olsun, ne de böyle küçük karavan tipi çanta klozetlerden istemedik. Normal Creavit'in ev tipi klozetini koyduk. Banyomuz çok güzel oldu. Hatta kendi aramızda biraz dalga geçtik. Arabanın en güzel yeri banyo oldu diye. Ama sonradan bir sıkıntı meydana geldi. Biz banyonun duvarlarını su geçirmez CTP veya panoramik mermer denilen malzemeyle kaplamıştık. Eşim renginin açık olması için bu malzemeyi tercih etti. Bu malzemenin de sadece kötü tarafı açık renkte bu malzeme 2 milim. Normal diğer mermer renklerinde bu malzeme 6 milimdi. Ben 6 milimliğini döşemek istiyordum ama eşim açık renk olsun diye bu rengi tercih etti. Bir saniye araya girebilir miyim? Mecburen. Bunu daha ne kadar yüzüme vuracaksın? Yok, değiştirene kadar bunu söylemek zorundayım. Kesinlikle. Çünkü burası yaklaşık olarak bizim yani tam bitirmesiyle beraber bayağı bir haftamızı aldı. Yani yapıştırdık, denk getiremedik, kenar çıtalarını yaptık, içini döşemesi, bağlantılarını yapması bayağı zorluydu. Şöyle kontrol et, bağla, bir daha geriye dönüş yok. Ondan sonra ne yapacaksın onu düşün diye yapa yapa bir kapatılan bir yer burası. Çünkü bir daha geri dönüş yok. Bu CTP veya panoramik mermer denilen malzeme sıcaktan, arabanın hareket halindeki olan durumlardan dolayı ben hareketten dolayı demeyeyim, çok güzel yapıştırdık Dyson'la ama sıcaktan olacağını düşünüyorum. Şöyle yakından görelim. Çatlak çatlak güneşte kalmış gibi biraz da böyle balon yaparak bir takım benim istemediğim sorunlar meydana getirdi. Böyle çatlamalar yaptı. Bunu ileriki günlerde şöyle yaza başlamadan, yeni turlara çıkmadan bu ek yerlerinden kalkma yaptı. İleriki günlerde bunu hemen birkaç günlüğüne söküp yenisini döşeyip, tercihim fayanstan yana ama bunun 6 milimini de kullanabilirim. Banyoyu yeniden elden geçireceğiz. Şimdi de kullanabiliyoruz ama içime sinmiyor. Neden? Kendi elimle yaptım. Kendim kullanıyorum.
değiştirmek istiyorum. Sen yaparsın, yaparsın. İnşallah. Bak bir de şu aynamızdan bahsedelim. Gel. Bu aynamızı yine hobi evinden ham olarak aldık. Bu aynamız normalde aksesuar olarak kullanılıyor evlerde ama biz dedik banyoda değişik bir şey olsun. Ne olsun ne olsun. Biraz araştırdık, gezdik, dolaştık. Bu televizyon tipi hobi malzemesini aldık. Bunu güzelce evde el emeği, göz nuru boyadık. Zımparaladık. Aynasını yerleştirdik ve buraya astık. Gerçekten de güzel oldu. Çok güzel oldu. Banyonun Malzemelerimizi havalandırması. koyabiliyoruz. Burada banyomuzun hem kapanabilen hem de açılabilen havalandırması var. 220 olan yine aydınlatmamızı buraya da koyduk. Buraya karşıya şampuanımızı, liflerimizi ve sabunlarımızı koymak için banyo dolabımızı koyduk. Normal klozetimiz, ev tipi klozetimiz, kendinden musluklu. Ayrıca herhangi bir yerde tesisat yok. Kendinden musluğumuzu açıyoruz. Hem sıcak su hem soğuk su var bu arada. Yani oturan dikkat etsin. Böyle de bir detayı var. Şu aslında şuradaki detay var ya, şu musluk detayı. Sen o tarafa geç. Burayı aslında biz kapatacağız. Bu görüntüyü ben de hiç sevmiyorum. Bunu kapatacağız aslında ama banyoda bu böyle sorunlar çıktığı için nasıl olsa değişecek diye kapatmadık. Burayı kapatıp böyle mini bir dolap yapacağız buraya. Yatağımız yerden biraz yani koridordan biraz yüksek oldu. Neden yüksek olduğunu açınca göstereceğim. Ben normalde rahatça inip çıkabiliyorum ama Güller'in inip çıkması için basamak koyuyoruz mecburen. Çünkü boydan dolayı biraz kaybediyor. Yatağımızın altını dışarıda bir kısmını gösterdiğim kadarıyla bahsetmiştim. Depolama alanı olarak yani makaslı baza halinde kullanıyoruz. Burada kamp malzemelerimiz, ihtiyacı olan malzemelerimiz, 400 litre su depomuz, su bidonlarımız, balık malzemelerimiz, çadırlarımız, bunları depoluyoruz. Daha da hala alabilecek yeri var. Yatağın altını bunun için yüksek tuttuk. Normalde aslında yapım aşamasında depolama alanı istemesen buraya çift katlı, çift yataklı yani çift kişilik yataklı güzel bir yatak odası da olabilirdi. Hem çocuklar için hem kendimiz Çok için. boğardı ama. Ama bu kadar yatağa, bu kadar yatacak yere gerek yok. Çünkü karavandasın. Biraz otur, vakit geçir, bir şeyler izle. Gündüz de 2 dakika kestir. Onun için biz biraz kullanıma özen gösterdik. Evet. Elimizden geldiği kadar kendi kullanabileceğimiz şekilde kendi emeklerimizle çocuklarımızın, eşimin ve benim hakkını yemeyelim. Babamın da çok yardımı oldu. Kendi kullanabileceğimiz şekilde bir karavanımızı yaptık. Hayata geçirdik. İnşallah iyi günlerde, güzel günlerde hayalimizdi. Hayalimizi gerçekleştik. Allah'a çok şükür. Güzel günlerde kullanmak, gezmek, sizlerle olmak, sizlere gezdiğimiz yerlerden güzel videolar atmak dileğiyle. İnşallah. Aslında biz bu karavanı aldığımız zaman hiç kendimiz yapma fikrimiz yoktu bu karavanı. Verecektik birine, profesyonel birine yaptıracaktık karavanı ama maalesef maliyeti çok yüksek çıktığı için Tunağan Araştırdık, kendi yapanlara sorduk, videolar izledik. Bu konuda her zaman bazı videolarımda bahsetmişimdir. Türkiye genelinde bir grup var. Bu araçtan yapan, kendisi uğraşan ve bitirip kullanan bir grup var. Sağ olsunlar beni de o gruba dahil ettiler. Bunu böyle yaparsın, bunu şöyle yaparsın, bunu buradan alırsın diye karavanımızı bitirdik. Ve hep beraber hala grubumuz devam ediyor ve karavanlarımızı kullanıyoruz. Bize ne kadar mal oldu Tunağan? Şimdi merak edenler Bize olur. 2022'nin Ocak ayında aldık biz bu arabayı. 75 bin liraya arabayı aldık. Yaklaşık olarak dışının boyası dahil 200 bin lira da içine ve dışındaki boyaya harcadık. Yani bize 270 bin liraya ufak tefek tamirat, muayene sonrası çıkan eksiklerden sonra 280 bin lira gibi bir rakama maliyeti oldu. O zamanın parasıyla tabii. Şimdi yaptırsak yani bu daha fazla bayağı olur. 800, 900, Yapsak. 1 milyon liralara kadar bulur. Çünkü malzemeler gün geçtikçe 5'e, 6'ya, 7'ye, 10'a katladı.
Ondan dolayı Ama çok düşünerek yapmak lazım. Mesela biz 45 bin lira bir dolaplara vermiş olsaydık yani ucu açık. Para Aynen. var, vereyim, yaptır. Ama biraz düşünerek, biraz o şekilde olacağını bu şekilde olsun diyerek de maliyetten kısabiliriz. Aynen öyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Güzel günlerde görüşmek üzere. YouTube'da yeniyiz. Lütfen bizi izleyin, Destekleyin. destekleyin, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eğer merak ettiğiniz, yapım aşamasında öğrenmek istediğiniz bir detay olursa Tuna memnuniyetle yanıtlar. İyi de olsa, kötü de olsa tabii yasal prosedürleri aşmadan güzel, kötü ne şekilde olursa olsun yorumlarınıza elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz. Kötü düşünmüyoruz biz. Biz sizlere sunduğumuz için kendi eksiklerimizi göremeyebiliriz. Sizin yaptığınız yorumlarla kendi eksiklerimizi görüyoruz. Kendi ekleyeceğimiz işleri görüyoruz. Ondan dolayı çok memnunuz. Bizi takip etmeyi ve bize destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.